Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere %100 orijinal enfes bir şerbetli tatlı olan şambali tatlısı tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederek tarifimin yapımına başlıyorum. Tatlımın yapımında ılık şerbet kullanacağım için ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Şerbetim için 5 su bardağı şeker ve 5,5 su bardağı suyu tencereme aldıktan sonra üzerine birkaç damla limon suyu damlatıyorum ve şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra kaynamak üzere ocağıma götürüyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Şerbeti kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor. Bu şekilde kısık ateşte 15-20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şerbetim kaynadı ve kıvamını aldıktan sonra ocağımın altını kapatmadan bir paket vanilyayı şerbete ekliyorum. Vanilya gerçekten çok güzel bir aroma katıyor. Daha sonra ocağımın altını kapatarak şerbeti kenara alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Daha sonra tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamurum için 3 su bardağı yoğurdu yoğurma kabına ekliyorum. Şambali tatlısının orijinalinde süt kullanılmaz arkadaşlar. Yoğurtla yapılır. Yoğurdun üzerine 2 su bardağı da şeker ekliyorum. Zaten şerbetli bir tatlı, şeker eklemesek olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle şeker kullanmazsak olmaz arkadaşlar. Şeker tatlımızın çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve adı üzerinde şambali tatlısı ballı bir tatlı oluyor. Bol şerbetli, şekerli bir tatlı olacak. Şeker iyice eridikten sonra tatlımızın ana malzemesi olan irmiği ekliyorum. Ben yarım paket 500 gramlık irmik kullandım. Sizlerin de ölçüyü daha iyi anlayabilmesi açısından bardakla da ölçtüm. Toplamda 4 su bardağı irmik kullandım ve üzerine 1 çay bardağı da un ekliyorum. Son olarak 5 gramlık bir pakette kabartma tozunu tatlıma ekledikten sonra spatula ile homojen bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Bu tatlının yapımında kesinlikle kabartma tozu kullanılmıyor arkadaşlar. Karbonatla yapmanız gerekiyor. Karıştırdıkça karbonat da aktif hale geldi ve hamurum görmüş olduğunuz kıvamı aldıktan sonra hamuru hiç bekletmeden hemen dikdörtgen bir tepsiye alıyorum. Ve tepsimin tabanına sürmek için 1 yemek kaşığı pekmez ve 1 tatlı kaşığı tahini güzelce karıştırıyorum. Ve bu karışımı tepsinin tabanına her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Burası da çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Kesinlikle bu kısmı da atlamayın. Tahin ve pekmez tatlının tabanının çok güzel kızarıp lezzetli bir şekilde pişmesini sağlayacak. Tabanı güzelce sosu sürdükten sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Ve yine fırçamla sıvı yağı da güzelce her tarafına sürüyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum hamuru tepsime alıyorum. Vermiş olduğum püf noktalarını videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izleyerek uygularsanız sizler de evlerinizde bu orijinal şambali tatlısını kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamuru tepsime aldıktan sonra her tarafının eşit bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir hamur kesme aparatıyla hamurun yüzeyini düzeltiyorum. Bu aşamada gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir tarafın ince bir tarafın kalın olmaması için her tarafı eşit bir şekilde hamuru yaymamız gerekiyor. Ve hamurumu tepsiye yaydıktan sonra bir bıçakla bu şekilde fırına vermeden önce kesiyorum. Çok güzel bir şekilde kesmenize gerek yok. Piştikten sonra zaten üzerinden yine bıçakla geçeceğiz. Ama pişmeden önce asıl şeklini hamur halindeyken vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Tatlımı şeklini verdikten sonra üzerine sürmek için yine bu tatlının olmazsa olmazlarından yer fıstığı kullanıyorum. Tuzlu fıstık olmuyor kesinlikle. Çiğ fıstık kullanmanız gerekiyor. Çiğ kabuklu fıstığı kabuklarını ayıkladıktan sonra ortadan ikiye böldüm ve bu şekilde tatlımın üzerine yerleştiriyorum.
Fıstıkları her dilime ikişerli olacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine bu şekilde parmağımla bastırıyorum arkadaşlar. Fıstıklar havada kalırsa piştikten sonra şerbeti eklediğimizde yerinden fırlayabilir. O yüzden hafiften hamura tutunmasını sağlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum tatlımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma götürüyorum. Ve işte İzmir'in o meşhur tatlısı, muhteşem şambali tatlımız fırından çıktı. Gerçekten tadına doyum olmayan harika bir tatlı tarifi arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızardı. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Daha sonra atmış olduğum kesiklerin üzerinden bıçakla tekrar geçiyorum arkadaşlar. Bu arada şerbetim de artık soğudu. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Ancak şerbeti dolaba hiç almadım. Oda sıcaklığında ılımasını bekledim. Ve tatlıyı da fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra şerbetle buluşturuyorum. Gerçekten şahane bir görüntüye ulaştı arkadaşlar. Şerbetini ilave etmeye başladıktan sonra tatlı hemen şerbeti çekmeye başladı. Yavaş yavaş şerbeti çeke çeke, beklete beklete şerbetimi eklemeye devam ettim. Ve şerbetin tamamını ilave ettikten dakikalar sonrasında görmüş olduğunuz gibi tatlı şerbeti çekmeye başladı bile. Ve şimdi tatlıyı tüketmeden önce oda sıcaklığında soğumasını bekliyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa en az 2-3 saat beklemeniz gerekiyor. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletirseniz tatlı tam kıvamını almış olacaktır. Ben vaktim olduğu için tatlıyı bir gece buzdolabında bekletip dinlendirebildim arkadaşlar. Tabi tatlım dinlenirken birkaç dilim tatlıdan eksildi bile. Gerçekten çok lezzetli ve şahane bir tatlı oldu. O yüzden dinlenmesini beklemeden ev ahalisi yemeye başladı bile. Şimdi size dokusunu yakından göstermek istiyorum. Keki kesinlikle hamurlaşma kalmadan görmüş olduğunuz gibi gözenekli bir şekilde sünger gibi pişti. Ve altı da üstü de tam olmasını istediğim kıvamda güzelce kızardı. Ve kekimiz de şerbeti o kadar güzel çekti ki hiçbir hamurlaşma, çökme olmadı. Sizler de zaten yakından bunu görebiliyorsunuz. Ben bu tatlıyı yıllardır severek yapıyorum. Gerçekten harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. İzmir'de yaşadığım dönemde 77 yaşındaki komşumdan almıştım tarifi. Gerçekten bu tarif orijinal İzmir şambali tatlısı tarifidir. Bana güvenerek gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve yorum kısmına benim için ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak yanındaki bildirim zilini de aktifleştirirseniz paylaşmış olduğum tariflerin bildirimini anında almış olursunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.